Hoş geldin güzel insan. Bugün seninle hani o aynanın karşısına geçtiğinde aniden yükselen hararetle, uykusuz gecelerle ya da aynadaki o değişen bedenine bakıp içini burkan o çok derin, çok hassas konuyu konuşmak için buradayız. Kadın bedeninin en kutsal dönüşümü yani hormonal denge ve menopoz. Ben kadının yaşamındaki bu dönemi, yani menopoz dönemini, istiridyenin içindeki o saklı inciye benzetiyorum. Bir istiridye, içine giren o küçücük, can acıtıcı kum tanesini yok etmeye çalışmaz. Onunla savaşmaz. O sızılın etrafını kendi özünden salgıladığı muazzam bir sedefle sarar, yıllar geçer ve o sızı, yeryüzünün en kadim, en kusursuz ve en değerli mücevherine dönüşür. Saf bir inciye. İşte bu yüzden menopoz, kadının eksildiği, kuruduğu ya da bittiği bir dönem değil, hayatın tüm sızılarını, deneyimlerini kendi içsel sedefiyle sarıp sarmaladığı o en parlak, en bilge inci dönemidir. Toplumun, kültürün ve o kolektif yanılgıların sesini hatırla, kadınlığı sadece doğurganlıkla eşleştiren, menopoza giren kadını artık yolun sonuna gelmiş, cazibesini yitirmiş gibi bir köşeye iten o acımasız dayatmalar. İşte bu büyük bir zihinsel hata. Kadınlık sadece bir çocuk dünyaya getirmekle sınırlandırılamayacak kadar sonsuz bir dişil enerjidir. Doğurganlığın bitişi, kadının yaratım gücünün bitmesi demek değildir. Aksine enerjisini artık dış dünyaya, başkalarına akıtmaktan vazgeçip, kendi içine mühürlediği içsel huzura ve en yüksek ruhsal yükselişe geçtiği o kadim bilgelik döneminin başlangıcıdır. İşte bugün niyet kapısında bu kutsal dönemi hiç bakmadığın bir pencereden şifalandıracağız. Peki, bugün neler öğreneceğiz? Öncelikle menopoz döneminde yaşanan o aniden gelen sıcak basmaların ve hormonal dalgalanmaların aslında zihninde biriken hangi duygusal hararetin ve bastırılmış dişil enerjinin yansıması olduğunu keşfedeceksin. Ardından toplumsal dayatmaların bilinçaltına yüklediği yaşlanma ve değersizlik illüzyonunu fark edip hormonlarını strese kurban eden o kortizol döngüsünün nasıl kıracağını öğreneceksin. Sonrasında bu dönemin bilge ruhuna özel hormonlarının ritmini sakinleştirecek ve içindeki kutsal dişil enerjiyi onurlandıracak özelleştirilmiş Ho'oponopono mantralarıyla tanışacaksın. Ve videonun sonunda seni dışsal döngülerden özgürleştirip kendi içinde sabit bir dolunaya dönüştürecek, gümüş ışıkların şifasıyla dolu, tamamen bu konuya özel dolunay ritüelinin rehberli meditasyonu deneyimleyeceksin. Farkındalığını yükseltmeye, içindeki o bilge kraliçeyle ve o parıldayan inciyle kucaklaşmaya hazırsan çayını, kahveni al çünkü başlıyoruz. Bu kutsal dönüşüm yolculuğunda sana eşlik etmek bizim için çok değerli. Bize her zaman menopozun sadece biyolojik bir saat olduğu söylendi, değil mi? Yani sanki yumurtalıkların östrojen ve progesteron üretimini azaltmasından ibaret, basit fiziksel bir süreçmiş gibi. Evet, sadece bir bitişmiş gibi. Oysa bu süreç basit biyolojinin çok çok ötesinde muazzam bir spiritüel derinlik taşıyor. Yani hormonlar bedendeki sıradan kimyasallar değil. Onlar aslında dişil enerjinin bedendeki akışkan habercileri. Açıkçası bir kadın o uykusuz, ter içinde geçen geceleri yaşarken ya da bedeniyle olan bu şiddetli değişimi hissederken bunu bir hediye olarak görmesi neredeyse imkansız görünüyor. Aynaya bakıp değişen bedenini gördüğünde hissettiği o derin kayıp duygusu basit bir yanılsama gibi gelmiyor. Aksine son derece gerçek ve acı verici hissettiriyor. Toplum bize yıllarca doğurganlığın bitişinin bir tükeniş olduğunu fısıldadı ve aniden bunun spiritüel bir bilgelik olduğuna inanmak gerçekten çok büyük bir zihinsel sıçrama gerektiriyor. İşte bu zihinsel sıçramayı yapabilmek, o derin acının kaynağına inmek, şifanın da başladığı yer aslında. Zihin, yıllar boyu süren o toplumsal kodlamalar yüzünden doğurganlığın bitişini çok hatalı bir şekilde yorumluyor. Bilinçaltı bu bitişi doğrudan bir değersizlik, bir sevilmeme ve işlevsiz kalma hali olarak kodluyor. Yani doğurganlık yeteneği sona erdiğinde sanki bir kadın olarak dünyadaki tüm değerini, varoluş amacını kaybedeceğine dair çok derin varoluşsal bir korku geliştiriyor. Oysa bu gerçek değil. Aynen öyle, gerçeğin kendisi değil, sadece yıllarca maruz kalınan o baskıcı kodlamaların yarattığı devasa bir yanılsamadan ibaret. Bu yanılsamanın kökleri seni yıllarca eril dünyanın o bitmek bilmeyen sent kuralları içinde hayatta kalmaya çalışmana dayanıyor aslında.
aslında. Her şeye yetişmek, herkesin bakımını tek başına üstlenmek, dışarıya karşı sürekli güçlü ve sarsılmaz görünmek zorundaydın. Tüm bu mücadele içinde de kadınlığını, o yumuşak, alıcı ve kucaklayıcı dişil doğanı hep ikinci plana ittin. Hatta çoğu zaman tamamen yok saymak zorunda kaldın. İşte bilinçaltının menopoz kapıya dayandığında böylesine büyük bir panik yaşamasının temel nedeni de bu. Kendi öz doğasından bu kadar uzaklaşmış olmanın getirdiği derin bir yabancılaşma hissi. Menopoz, bastırılmış bu gerçekliği gün yüzüne çıkarıyor. Ve bu yanılsamayı kırmak senin en büyük özgürlüğün olacak. Menopoz hiçbir şekilde bir bitiş, bir yaşlanma, çöküş veya bir tükeniş değildir. Aksine bedenin o derin inci bilgeliğine ve saf enerjiye yaptığı muazzam bir davettir. Okyanusun derinliklerindeki bir istiridyenin inciyi nasıl yarattığına bakmak, kadın bedeninin bu süreçte ne yaptığını anlamamız için kusursuz bir örnek. Senin bedenin de aslında tam olarak bu istiridye gibi çalışıyor. Yıllarca eril dünyada yaşadığın zorlukları, sana zarar veren beklentileri, yuttuğun sözleri, dışlanmamak adına içe attığın tüm o ağır yükleri dönüştürüyor. Kesinlikle öyle. İstiridye kabuğunun içine giren ve onun yumuşak dokusuna zarar veren bir kum tanesini alır, yani bir tahriş ediciyi izole eder. O pürüzlü, can yakan kum taneleri, senin içe attığın kırgınlıkların, bastırdığın dişil doğanın ta kendisi. Yıllar boyunca o acı veren şeyin üzerini kendi özünden ürettiği o pürüzsüz, sedefli katmanlarla sarar. O tahrişi dünyadaki en değerli, en bilge taşlardan birine dönüştürür. Bedenin şimdi o saf, bilge inciyi kendi içinde olgunlaştırıyor. Yılların deneyimini, acısını, sedefsi katmanlar halinde merkezinde topluyor. Ve bu kadim sürecin kutsallığını onurlandırmak, kendi bedenine olan bakış açını tamamen değiştirmeni sağlayan en güçlü anahtar. Ama işte o inci bilgeliğini onurlandırmak yerine toplumsal korkulara yenik düşüp bedenden korktuğunda işler değişiyor. Fiziksel düzeyde çok yıkıcı bir döngü başlıyor o zaman. Bu sürecin biyolojik temelinde hormon hırsızlığı adını verdiğimiz çok kritik bir mekanizma yatıyor. Sen yaşlanmaktan endişe ettikçe bedenin sürekli bir ölümcül tehlike altında olduğunu zannediyor ve beynine o meşhur savaş veya kaç sinyalini gönderiyor. Yani beden her zaman hayatta kalmayı tercih ediyor. Kesinlikle. Üremeye veya dingin kalmaya, her zaman hayatta kalmayı tercih eder. Kronik stres altındayken vücut acil bir enerjiye ihtiyaç duyuyor. Ve bu acil enerji ihtiyacı bedenin kendi iç dengesini kurban etmesine yol açıyor, değil mi? Tam olarak bu oluyor. Beden, bu dönüşüm evresinde üretebileceği o az miktardaki dengeli, şifalı dişil hormonu üretmek için kullanacağı ham maddeleri adeta çalıyor. Östrojen ve progesteron gibi dişil enerjinin habercilerini üretecek yapı taşları, stresin yarattığı o hayali savaşta kullanılmak üzere doğrudan kortizole dönüştürülüyor. Zihnin yarattığı o yaşlanıyorum ve değersizleşiyorum korkusu, bedenin dişil hormonlarını tam anlamıyla gasp ediyor. Yerine sürekli panik ve stres hormonu pompalıyor. Çok doğru. Kortizol bedeni bu şekilde ele geçirdiğinde de o dişil enerjinin akışkan habercileri tamamen susturulmuş oluyor. Ve bunun hücrelerindeki yansıması gerçekten çok sarsıcıdır. Aynaya her baktığında iç çekip artık yaşlanıyorum, bittim dediğinde bu sadece geçici bir düşünce olarak kalmıyor. Bütün bedenin bunu duyuyor aslında. Aynen öyle. Bedeninin yaklaşık %60'ını oluşturan o hücresel sıvılar bu inançla, bu korku frekansıyla doğrudan şekilleniyor ve fiziksel olarak değişime uğruyor. Burada aklıma hemen Doktor Masaru Emoto'nun su kristalleri üzerine yaptığı o ünlü çalışmaları geliyor. Bu değişimin hücresel düzeyde nasıl gerçekleştiğini anlamak için bence çok aydınlatıcı. Doktor Emoto, söylenen sözlerin, niyetlerin ve düşüncelerin suyun moleküler yapısını doğrudan değiştirdiğini kanıtlamıştı. Olumsuz sözlere, nefrete, korkuya maruz bırakılan su molekülleri dondurulduğunda tamamen asimetrik, bozuk, karanlık ve kaotik yapılara dönüşüyor. Sen de aynanın karşısına geçip kendi kendine bittim dediğinde bedenin içindeki o devasa su kütlesi, hücrelerin içindeki yaşam sıvıları tam olarak aynı yapısal bozulmayı yaşıyor. Yani kendi düşüncelerinle bedeninin sularını zehirlemiş oluyorsun. Oysa sevgi, şefkat ve minnetle yaklaşılan su muazzam güzellikte, kusursuz simetride ve parlak elmaslara benzeyen kristaller oluşturuyor.
Senin hücrelerin de senden bu şefkatli kristalleri oluşturacak o sevgiyi bekliyor. Kendi bedenine yönelttiğin her şefkatli bakış, içindeki o %60'lık su kütlesini iyileştiriyor aslında. Ve hücrelerin bu sevgiyi beklerken aynı zamanda içindeki o yıllarca birikmiş yükü de dışarı atmaya çalışıyor, değil mi? Mesela aniden gelen o sıcak basmaları, o uykuları bölen hararet. Onlar asla bir tesadüf, bir hastalık veya bedeninin bir hatası değildir. Bu ateşli çığlık aslında yıllarca hayır diyemediğin o anların, sınır çizemediğin fedakarlıkların bedenindeki birikimidir. Eril dünyada güçlü görünmek için yuttuğun, içine attığın o muazzam dişil öfkenin fışkırması. O hararet bedenin seninle konuşma şeklidir. Bastırılmış her duygu bedende bir blokaj yaratır. Menopoz dönemi de bedenin bu blokajları kırmak için kendi ateşini yaktığı zamandır. Bedeninin sana düşman olmadığını, aksine senin bu dünyadaki en büyük müttefikin olduğunu anlamak her şeyi değiştiriyor. O sıcak basmaları, zihnindeki o eski baskıcı yazılımların hararetini dışarı atmak için var. Bedenin seni o derin inci bilgeliğine davet etmek için bu hücresel temizliği yapıyor. Bu bir arınma ateşi. Altındaki o saf dişil özü ortaya çıkaran kutsal bir yangın. Bedeni savaş alanı olarak görmek yerine onun bu şifalı temizliğini onurlandırmak gerekiyor. Bu çığlığı duymak aslında onunla savaşmayı tamamen bırakıp barış ilan etmenin ilk adımı. Şimdi bu farkındalıkla kadim Ho'oponopono öğretisinin o şifalı enerjisini kalbimize davet etme zamanı. Hücrelerimize o bastırdığımız sevgiyi ve hak ettikleri şefkati fısıldayacak, bu dönemin bilge ruhuna özel o 4 kutsal mantrayla tanışalım. Bu hormonal kaosu sakinleştirmek ve bilinçaltındaki o derin yaş alma korkusunu hücresel düzeyde şifalandırmak için 4 kutsal mantrayı doğrudan hormonlarımızın ve bilge dişil özümüzün frekansına uyumlayarak yavaşça fısıldıyoruz. Zihnini serbest bırak ve bu sözlerin hücresel hafızana işlemesine izin ver. Özür dilerim, sevgili bedenim, sevgili hormonlarım, eril dünyada güçlü kalabilmek adına kendi dişil doğamı, yumuşaklığımı, kırılganlığımı ihmal ettiğim için özür dilerim. Toplumun bana dayattığı o doğurganlığın biterse kadınlığın da biter yanılgısını gerçek sandığım, yaş almayı bir eksiliş, bir değersizlik gibi görüp, seni kronik bir stresle, amansız bir korkuyla yorduğum için tüm kalbimle özür dilerim. Lütfen beni affet. İçimde yıllarca biriken o dişil öfkeyi, yutulmuş kırgınlıkları, çekemediğim sınırları göremediğim, uykusuz gecelerdeki ve aniden yükselen sıcak basmalarındaki çığlıklarını anlamayıp seni cezalandırdığım için lütfen beni affet. Bedenimin bilgeliğine teslim olmak ve ona güvenmek yerine, onu susturulması gereken bir düşman gibi algıladığım tüm anlar için beni bağışla. Teşekkür ederim, beni uyardığın bu muazzam hormonal dönüşümle bana artık durmamam, yavaşlamam, içime dönmem ve yaşam enerjime sadece dışarısı için değil, kendi içsel bilgeliğim için akıtmam gerektiğini hatırlattığın için, bedenimi yılların sabrıyla bir inci gibi olgunlaştıran bu sürece ve her koşulda hayatta kalmamı sağlayan sadık hücrelerime teşekkür ederim. Seni seviyorum, değişen, dönüşen, doğurganlığın çok ötesinde saf bir içsel huzura ve ruhsal yükselişe geçen dişil bedenimi çok seviyorum. Hormonlarımın bu yeni, kutsal ve bilge ritmini seviyorum. Sen benim bu dünyadaki en kutsal, en zamansız ve en değerli evimsin. Seni her halinle koşulsuzca seviyorum. Bu özel mantraların ruhumuzda ve bedenimizde yarattığı o muazzam şefkat frekansı eminim hücrelerine şimdiden çok iyi geldi ve o harareti sakinleştirmeye başladı. Şimdi bu frekansı en derin katmanları mühürlemek, gökyüzünün ve o kadim tamamlanmanın şifalı hafızasını bedenimize taşımak için tamamen bu konuya özel, derin bir dolunay ritüelin rehberli meditasyonumuza geçiyoruz. Seni doğrudan bu deneyimin, bu sistem güncellemesinin içine davet ediyorum. Sadece sesime odaklan ve yönergelere kendini bırak. Hazırsan başlıyoruz. Şimdi omurgan dik olacak şekilde rahat bir yere yerleş. Gözlerini şefkatle kapat. Burnundan derin, sakin ve acele etmeden 3 taze nefes al.
Verirken bedenindeki tüm o harareti, zihnindeki tüm o geleceğe dair kaygıları serbest bırak. Her nefeste kendi içine, o en derin dişil merkezine iniyorsun. Zihin gözünle gökyüzünde parıldayan muazzam, gümüşü ve serinletici bir dolunay hayal et. Bu dolunay gökyüzünde tam bir tamamlanma, bir olgunluk ve bilgelik halinde ışıldıyor. Şimdi o dolunayın, gümüşü, serin ve besleyici ışıklarının tepe çakrandan içeriye bir şelale gibi aktığını imgele. Bu ışık sıradan bir ışık değil, dişil enerjinin en saf, en sakinleştirici frekansı. Gümüş ışıkların başından aşağıya, göğsüne ve oradan tam rahim ve yumurtalıklar bölgene doğru süzülüşünü hisset. Şimdi tüm dikkatini o kutsal merkezine, rahmine ver. Orada, o bölgenin tam ortasında, yılların emeğiyle, yaşanmışlığıyla olgunlaşmış, devasa, parlak ve pürüzsüz bir inci gör. Bu inci, senin kadim dişil bilgeliğindir. Menopozun o sıcaklığı, o harareti, bedeninin neresinde sıkışmışsa, boğazında bir yumru, kalbinde bir gerginlik ya da rahminde bir kuruluk olarak fark et. Şimdi dolunayın o serinletici, gümüşü ışığını doğrudan o hararetin üzerine akıt. O gümüş ışık incini yıkarken harareti şifalı, huzurlu bir serinliğe dönüştürüyor. İncinin parıltısına odaklanarak içindeki o bilge kadına, hücrelerine fısılda. Özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum. O kutsal inciden yayılan gümüş ışıkların tüm bedenini sardığını, hormonların aktığı o nehirleri sakinleştirdiğini, seni dünyadan koruyan pırıl pırıl gümüş bir kozaya dönüştürdüğünü hisset. Bedenine şu yeni komutu ilet. Artık güvendesin, değişen ritminle çok daha bilge, çok daha güçlü ve tam bir dolunay gibi bütünsün. Seni sevgiyle kabul ediyorum. Derin bir nefes al, bu muazzam huzuru tüm hücrelerine mühürle ve hazır hissettiğinde gözlerini nazikçe aç. Bu derin şifayı, o gümüş ışığın huzurunu ve içimizdeki o saf inciyi kalbimizde mühürledik. Bu dolunay ritüelini, zihnini ve bedenini sakinleştirmek için en az 21 gün boyunca kesintisiz uygula. Mantıklı zihnimiz bu uyanışa geçerken bazen direnç gösteriyor ve hala tatmin edici somut cevaplar arıyor. Şimdi zihnini kurcalayan, o en çok merak edilen ve sıkça sorulan sorulara ışık tutarak o mantıksal bariyerleri aşma zamanı. Birinci soru, tıbben östrojen ve progesteron hormonlarım kalıcı olarak azalıyor. Zihinsel bir arınma, fiziksel bir yok oluşu nasıl dengeleyebilir? Gerçekten zihnimi değiştirerek biyolojik bir gerçeği nasıl bükebilirim? Tıp, evet hormonların azaldığını söyler ama neden bazı kadınların bu süreci hiçbir semptom yaşamadan tam bir huzurla atlattığını, bazılarının ise ağır krizlerle geçirdiğini açıklayamaz. Yani zihnin duruma nasıl yaklaştığı asıl belirleyici olan şey diyorsun. Aynen öyle. Arınmanın amacı azalan hormonu 20'li yaşlarındaki o gençlik seviyesine geri getirmek değil, vücudun böbrek üstü bezleri yoluyla üretmeye devam ettiği o alternatif bilge hormon dengesine bedenin kusursuzca adapte olmasını sağlamaktır. Eğer zihnin yaşlanıyorum, bittim korkusundan yani savaş modundan çıkarsa, bedenin bu azalan hormona rağmen böbrek üstü bezlerinin desteğiyle muazzam bir içsel huzur ve fiziksel denge yakalar. Yani biyolojiyi bükmüyorsun, biyolojinin yeni düzene geçişine zihninle izin veriyorsun. Peki devam edelim. İkinci soru. Aniden gelen o yoğun sıcak basmaları ve gece terlemeleri bilinçaltında neyin yansımasıdır? Yani bu sadece azalan östrojen değil de gerçekten tamamen duygusal bir patlama mı? Sıcak basması bilinç altında yıllarca biriktirilmiş, bastırılmış ve dışarıya yansıtılamamış dişil öfkenin hararetidir aslında. Yıllarca eril dünyada ayakta kalmak için yuttuğun duygular, sınır çizemediğin, hayır diyemediğin o anları düşün, Hani hep güçlü görünmek için sustuğumuzu anlar. tam da o anlar işte. Dişil koruma kalkanın olan östrojen geri çekildiğinde tüm o bastırılmışlık bedenden dışarıya bir ısı patlaması olarak fışkırır.
O ateş seni yakmak için değil, içindeki o saf inciyi, o bilge kadını ortaya çıkarmak için eski yazılımları yakan şifalı bir ateştir. Gelelim bedensel değişimlere. Üçüncü soru. Menopoz süreciyle birlikte kilo almaya, özellikle göbek bölgemde yağlanmaya başladım. Metabolizmanın yavaşlamasını anlıyorum ama bunun zihinsel kökeni nedir? Bilinçaltı, o toplumsal yanılgıların etkisiyle menopozu, kadınlığın, cazibenin ve değerin bitişi olarak algıladığında kendisini derin bir tehlikede hisseder. Savunmasız ve korunmasız kaldığını düşünen beden, en değerli bölgesi olan dişil merkezini korumak adına özellikle göbek ve karın çevresinde yağlardan duygusal bir yağ zırhı örer. Bir nevi kendini dünyaya karşı yalıtıyor yani. Aynen öyle. Sen kendini doğurganlığın ötesinde tıpkı bir inci gibi değerli ve güvende görmeye başladığında zihninin o duygusal koruma kalkanına ihtiyaç duymayacak ve bedenin o ağır yükü, o yağ zırhını sevgiyle bırakacaktır. İnsan kendini güvende hissetmediğinde fiziksel olarak bile etrafına duvarlar örüyor demek ki. Gelelim duygu durumumuza. Dördüncü soru. Bu süreçte kendimi çok dalgalı, melankolik ve yalnız hissediyorum. Bu durum bir kimlik kaybı mıdır? Gerçekten bir şeyler bittiği için mi bu hüznü yaşıyorum? Kesinlikle bir kayıp değil. Aksine bu tam bir yükseliş dönemidir. Şöyle düşün, o güne kadar enerjini hep dışarıya akıttın. Çocuklarına, eşine, işine, topluma. Sürekli bir vericilik hali. Aynen öyle. Şimdi o dışarıya açılan enerji kapıları kapanıyor ve yaşam gücü tamamen senin merkezine, senin rahmine geri dönüyor. Bu geçiş evresinde yaşanan o melankoli hissi, o eski dışa bağımlı benliğin yavaşça geri çekilmesi demektir. Bu içindeki o bilge, bağımsız kraliçenin doğuş sancısıdır. İçinde hissettiğin bu boşluk veya yalnızlık hissi asla bir tehlike değil. Tam tersine ruhsal yükselişinin en büyük işaretidir. Bağımsız kraliçenin doğuş sancısı. Çok güçlü bir tanımlama gerçekten. Ve son olarak beşinci soru. Menopoz dönemini bir inci dönemi olarak kabul etmek zihnimdeki dirençleri nasıl kırar? Neden bu kavramları ve metaforları kullanmak bu kadar önemli? Zihin kelimelerle ve sembollerle çalışır çünkü. Eğer sen bu dönemi kuruma, yaşlanma, bitiş olarak kodlarsan, hücrelerin de doğal olarak buna donarak, panikleyerek ve hastalanarak tepki verir. Eğer sen menopozu tıpkı istiridyenin kum tanesini sarmalaması gibi sızıların muazzam bir değere dönüştüğü bir inci dönemi ve gökyüzünde tam bir bütünlüğü, tamamlanmayı simgeleyen bir dolunay olarak kabul edersen, zihnindeki o kurban bilinci tamamen kırılır. Bedenine artık bir kayıp veya acı değil, sarsılmaz bir içsel güven ve ihtişam komutu vermiş olursun. Eğer bedenin son 30-40 yılını dış dünyaya enerji verip potansiyel olarak yeni bir hayat yaratmaya adadıysa, o muazzam yaratıcı enerjinin tamamı nihayet %100 sana, kendi merkezine döndüğünde ne olur? Kendi içine mühürlenen bu devasa gücü, bu saf inci bilgeliğini şimdi ne inşa etmek için kullanacaksın? Zihnimizin aradığı o mantıklı cevapları bulup kalbimizin bilgeliğiyle birleştirmek gerçekten harika bir uyanış yarattı. Bedenimizin ve ruhumuzun o muazzam işbirliğine bir kez daha hayran kalmamak elde değil. Şimdi bu güzel farkındalıkları hayatımıza mühürleme ve bir sonraki şifa kapısını aralama zamanı. Niyet Kapısı yayınlarında Ho'oponopono'nun dönüştürücü gücüyle hayatın en derin noktalarına dokunmaya, yaralarımızı birlikte şifalandırmaya devam ediyoruz. Atasal yükleri temizlemekten, ilişkilerdeki tekrar eden örüntüleri kırmaya, para ve bereket bilincini yeniden inşa etmekten, anne baba yaralarını onarmaya, bilinçaltı korkuları dönüştürmekten, beden ve ruh uyumunu yeniden kurmaya kadar hayatının hangi alanında bir tıkanıklık hissediyorsan o tıkanıklığın tam kalbine birlikte giriyoruz. Bugün birlikte hormonal dengeyi ve menopozun o kutsal inci bilgeliğini Ho'oponopono ile şifalandırarak hayatımız için son derece değerli bir adım attık. Harika bir deneyimdi gerçekten. Bu videoyla bedensel şifa serimizin en özel duraklarından birini tamamladık. Yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Gelecek bölümünde konumuz dişil enerjinin kutsal aktivasyonu ve eril blokajları serbest bırakmak olacak. Peki, gelecek bölümde neler öğreneceğiz?
Hayatında eril enerjinin o yorucu, sert ve rekabetçi baskısı altında ezilen, ilişkilerinde sürekli kontrol etmeye çalışmaktan yorulduysan eğer, dişil enerjinin o şifalı, mıknatıs gibi çeken yumuşak ve yaratıcı gücünü hayatında nasıl aktive edebileceğini adım adım göreceksin. Eril blokajları, yani o aşırı korumacı, güvensiz ve sürekli savaşan zırhlarını üzerinden indirdiğinde hayatına sevgiyi, bolluğu ve hak ettiğin o muazzam şefkati nasıl zahmetsizce çekeceğini, yani hayatındaki o büyük kazanımları keşfedeceksin. Tüm bu derinleşme sürecini kaçırmamak ve bu arınma yolculuğunda bizimle yürümek için kanala abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutma güzel insan. Sen de yorumlarınla bu sürece aktif olarak katkı sunabilirsin. Biz Niyet Kapısı'nda her hafta Salı günü saat 16'da yepyeni içeriklerle tam burada senle buluşmaya devam edeceğiz. Şefkatli bir farkındalıkla, kurban değil, kendi hayatının bilge yaratıcısı olduğun o yepyeni frekansta, içindeki o parıldayan inciyle ve sevgiyle kal güzel insan.